Marie Curie, başarması güç olsa bile asla pes etmeyen bir kadındır. Einstein gibi bir bilim insanını bile yaptıkları ve yapacaklarıyla merak uyandıran kişinin Marie Curie olduğunu biliyor musunuz? Nobel ödülünü kazanan ilk kadın olduğunu ve 2 kere Nobel alan ilk bilim insanı olduğunu duymuş muydunuz? Birçok ilklere adını yazdırmış olan bilim insanı Marie Curie'yi gelin daha detaylı bir şekilde tanıyalım. Bundan tam 155 sene önce Polonya'nın Varşova kentinde gözlerini dünyaya açmıştı. Babası oturdukları yere yakın bir lisede fizik ve matematik öğretmeniydi. Annesi ise yatılı kız yurdu okulunda müdür olarak görev almaktaydı. Mary dünyaya geldiğinde annesi işinden istifa etmişti. Tıp dilinde tüberküloz, halk dilinde ise verem olarak adlandırılan ve o dönemler yaygın olan hastalığa yakalanmıştı. Annesi bu hastalığa yakalandığında Mary daha 10 yaşındaydı. Şu anda bu hastalığı tedavi olarak ya da aşı vurularak önlense de annesinin vefat ettiği senede maalesef verem hastalığının çaresi yoktu. Ailenin en küçüğüydü. Kendisi hariç 4 tane daha kardeşi vardı. Oturdukları yer olan Varşova, Polonya'nın Rus Çarlığı denetimindeki bölgede yer alıyordu. Ne yazık ki Çarlık Rusyası, Polonya'nın ulusal kimliğini sarsarak kötü etkiler bırakmak istiyordu. Polonya kültürünün ortadan kaldırılması istendiği için okullarda tarih, dil ve edebiyatı anlatmak suç sayılmıştı. Yasaklar o kadar ilerlemişti ki çocuklar aralarında milli marşlarını bile söyleyemiyor, yurtseverlik barındıracak bir söz söylemek korkusundan konuşurken bile korkuyorlardı. Polonyalı halk için böylesine zor bir durum söz konusuyken neyse ki Marie Curie gibi bilim insanları ve vatanına ilgi duyan halk duruma el attılar. Bu durum Marie'nin hem okul hayatını hem de normal yaşamını büyük ölçüde etkilemişti. Rus Çarı, Polonyalı kişilerin iyi yerlere gelmesini istemeyerek ayaklarına çelme takmak istiyorlardı. Polonya halkı görevlerin başındaydı. Ancak maalesef ki Polonya halkı bir kenara atılarak görevlerin yerine Ruslar geçmeye başladı. Bu durum herkesi etkilediği gibi Marie'nin babasını da çok kötü etkilemişti. Babasını düşük görevli kademeye indirdikleri için ailenin gelir seviyesi oldukça aşağı çekilmiş oldu. Aile için oldukça üzücü bir durumdu. Onca çocuğa kim bakacaktı, öyle değil mi? Birkaç yıl boyunca evlerinde pansiyoner öğrenci kalarak maddi durumları az da olsa iyileşti. Eve para girmişti. Gelirleri biraz daha iyiydi. Ama aileyi yıkan bir olay daha gerçekleşmişti. Mary henüz 16 yaşındaydı. En büyük ablasına evlerinde kalan pansiyoner öğrenciden tifüs hastalığı bulaşmıştı. Ne yazık ki hastalıktan kurtulamamış ve hayatını kaybetmişti. Önce annesini ve 6 sene sonrasında da ablasını kaybetmek Mary'yi oldukça yıkmıştı. Rus yönetimi Polonyalı kişilerin iyi yerlere gelmesini istemediği gibi kadınlara gösterilen eğitimi engellemek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Mary okumak ve öğrenmek için çok hırslı bir gençti. Ülkesinde kadınlara böyle davranılmasına dayanamıyordu. Bir kadının istedikten sonra her şeyi başarabileceğini öne sürüyordu. Düşünmeye başlamıştı. Bu olaya bir çözüm bulması gerekiyordu. Aklına bir fikir gelmişti bile. Ablasıyla birlikte Paris'e giderek eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamak istiyordu. Ülkelerinde kalıp okumayı çok istiyorlardı. Başka bir ülkeye gidip kendi ailesinden, ülkesinden uzakta olmayı kim ister ki, öyle değil mi? Ülkelerindeki kişiler maalesef buna izin vermiyordu. Mary ile ablası bir plan yapmaya karar verdiler. İlk önce ablası Paris'e gidecek, doktor olup öyle dönecekti. Mary ise kendi ülkesinde, yani Polonya'da kalacaktı. Çünkü maddi durumları ikisinin birden Paris'e gitmelerine yetmiyordu. Ancak tahmin ettikleri gibi olmamıştı. Babalarının gönderdikleri para ablasına bile yetmemişti. Mary ablasına para göndermek için evde öğrencilere ders vermeye başlamıştı. İyi ve varlıklı bir ailenin yanında öğrencilere ders verirken merakını gören o aile geniş kütüphanesini kullanabileceğini söyleyerek Mary'yi çok mutlu etmişti. Hatta fabrikada bir kimyager kimya dersleri vermeye başlamıştı. Merakı babasının işi kötüleştiğinde eve getirdiği aletleri inceleyerek ortaya çıkmıştı. En sevdiği alet ise elektroskop olmuştu. İşte aletlerle olan bu merakla birlikte bilime ilgisi de oldukça artmıştı. Ablasının okulunun bitmesine az kaldığı zaman anlaşmalarını hatırlatmak için bir mektup yazdı ve Paris'e gitmek için hazırlıklara başladı. Eğitiminde geriydi. Çünkü Rus kişiler öğrencilerin uygulamalı derslerini yapmalarına izin vermiyorlardı. Mary de uygulamalı dersleri veremediği için eğitiminde geriydi. Çabalı genç kızın yüzünü güldürecek bir durum vardı. Kuzeni ve kuzeninin arkadaşının Polonyalı kişilerin fen eğitimini ilerletmek için kurdukları gizli bir laboratuvar vardı. Ruslardan gizli tutmak için laboratuvarın ismine Sanayi ve Tarım Müzesi adını vermişlerdi.
Bu gizli laboratuvarın olması Mary gibi birçok bilim meraklısı kişi için çok iyi olmuştu. Mary öyle gayretli çalışıyordu ki kuzeninin arkadaşı ve yardımcısı ona hızlandırılmış kimya kursu vermeye başlamıştı. Üstünde çok çalışıp bir o kadar başarısız olduğu oluyordu. Ama onun için gelişme ne hızlı ne de kolay bir süreçti. Laboratuvarda yaptığı çalışmalar sayesinde fark etti ki kendisi fizik ve kimya üzerinde deneysel çalışmalar yapmaya başlamıştı. Üniversite için ablasının yanına, yani Paris'e uçma vakti gelmişti. Parasının hepsini eğitimine harcamak için elinden geleni yapıyordu. Paris'e giderken Almanya üzerinden katlanır bir sandalye üzerinde yolculuğuna devam etmişti. Konfordan daha çok kendini en iyi nasıl eğitebileceği konusunda elinden geleni yapıyordu. Doğduğu ve büyüdüğü Varşova kentine bakaraktan geldiği Paris o kadar büyüktü ki artık özgür sayılırdı. İstediği kitabı okuyabilecek ve istediği gibi konuşabilecekti. Mary Polonya'dayken araştırmalarda yaptığı yanlışları Paris'te daha iyi fark etmişti. Ablası kendisi Polonya'dayken evlenmişti. Paris'e geldiğinde ise bir süre ablası ve eniştesiyle birlikte yaşamıştı. Kayıt olduğu Paris Üniversitesi'nde fizik, kimya ve matematik derslerinden mezun olmuştu. Tutumluluğu devam ediyordu. Kendisine yeni kıyafet almak yerine olan kıyafetlerini giyiniyor, biriktirdiği parasını her zaman olduğu gibi kaynaklarına harcıyordu. Mezun olduktan 2 sene sonra fizik diplomasını eline aldı ve endüstriyel laboratuvarda çalışmaya başladı. Bu arada hala Paris Üniversitesi'nde okumaya devam ediyordu ve burs yardımı sayesinde 2. derece kazanmayı başarmıştı. Bilimsel kariyerine Paris'te Ulusal Sanayi Teşvik Derneği tarafından görevlendirilen çeşitli çeliklerin manyetik özelliklerini araştırarak başlamaya karar vermişti. Aynı yıl kendisi gibi çok başarılı olan Pierre Curie ile tanıştı. Onları bir araya getiren doğaya olan inanılmaz ilgileriydi. Pierre, Fizik ve Kimya Yükseköğretim Kurumu'nda eğitmendi. Daha iyi çalışabilmek için laboratuvar arayışı içindeydi. Büyük bir laboratuvar olmamasına rağmen çalışma hırsına bürünmüş başarılı kadın Mary için küçük bir çalışma ortamı yarattı. Bilime karşı tutkuları ikisini birbirine bağlamayı başarmıştı. Pierre acılı bir evlilik geçirmişti ve diğer kadınlara karşı çekingen bir tavırla yaklaşmaktaydı. Sebebi ise erkeklerin araştırma yaparken kadınların engellediğini düşünmekteydi. Ama onun için Mary çok farklı bir kadındı. Onu diğer kadınlardan ayıran şey ise yaşamını bilimsel çalışmalara adamış olmasıydı. Pierre, Mary'e evlilik teklifi etmişti. Pierre'in Mary'e ilk aldığı hediye çiçek ya da çikolata değildi. Gösterişli bir yüzük hiç değildi. Bilimsel çalışmalarını hediye etmişti. Bu durum Mary'i fazlasıyla mutlu etmişti. İlk başlarda Mary bu teklifi kabul etmedi. Çünkü memleketine dönmeyi istiyordu. Ama Pierre, Polonya'ya birlikte dönmek istediğini dile getirdi. Tek başına memleketine dönmüştü. Pierre onu Paris'te bekliyordu. Mary seçtiği alanda Polonya'da çalışabileceğini sanıyordu. Ama maalesef ki memleketindeki akademide cinsiyetçilik ayrımı vardı. Kadın bilim insanı olamazdı. Mary gayesinden pes etmemişti. Öylesine hırslıydı ki gelmiş geçmiş en iyi bilim insanlarından birisiydi. Ülkesinde olan cinsiyet ayrımcılığı üzücü ama gerçek bir durumdu. Pierre'den mektup gelmişti. Mektupta Mary'i Paris'e gelmesi istediğini ve burada doktora yapabileceğine dair yazı yazmıştı. Bunun üzerine Mary Paris'e geri dönmüştü. Pierre'in desteği üzerine manyetizma üzerine araştırma yazarak 1895 yılında kendi doktorasını almayı başarmıştı. Okuldaki başarısını ise profesörlüğe kadar çıkarmayı başarmıştı. İnsanlar arasında bu iki başarılı insan için Pierre'in en büyük keşfi Mary'dir denmekteydi. Kısa bir süre sonra bu ilişkilerini evlilikle taçlandırmışlardı. Mary için Pierre güvenebileceği yeni bir aşk, bir ortak ve yeni bir bilimsel işbirlikçi kişiydi. Evlendikten bir sene sonra öğretmenlik diplomasını almıştı. Uranyum tuzlarının yaydığı, sonraları radyoaktivite olarak adlandırılacak ışın üzerine detaylı bir araştırma yapmaya başladı. Çalışmalarına devam ettiği sırada kızı Irene dünyaya geldiği için az da olsa çalışmaya ara vermesi gerekiyordu. Kısa süre sonrasında yoğun çalışmaları üzerine toryum elementinin de bu ışınları yaydığını keşfetti. Gece gündüz verdiği uğraş üzerine eşi Pierre kendi işlerini bırakarak karısına yardım ederek destek olmuştu. 1898 yılında karı koca el ele vererek yeni radyoaktif element olan ve uranyumun radyoaktif bozulması üzerine ortaya çıkan polonyum elementini buldular. Polonyum ismini Mary'nin vatanı olan Polonya'dan esinlenmişlerdi. Bu davranış üzerine yine birçok kişi çifte hayranlık içeren kelimeler ve övgüler yağdırarak onları duygulandırmışlardı. 1904 yılında ikinci kızı olan Evie'yi kucağına almıştı. Aynı zamanda
Mary doktorasını vererek Fransa'da gelişmiş bilim alanında doktora unvanı alan ilk kadın olmayı başarmıştı. Aynı yıl içerisinde radyoaktivite konusundaki araştırmalarından dolayı Nobel Fizik Ödülünü alarak Nobel Ödülünü kazanan ilk kadın oldu. Çalışmaları hızla devam ediyordu ve bir gün çalışmalarını açıklamak üzere konferans hazırlamışlardı. Mary oturuyor, Pierre kürsüde konuşma yapıyordu. Biyolojik bilimlerde radyumun doğumu, kanser tedavisinde çok önemli bir etken olduğunu öne sürüyordu. Ama bu fikrini savunmayan bir kişi, radyumun element olmasından şüphe eden kişilerin olduğunu söyleyerek Pierre'i oldukça kızdırmıştı. Pierre, radyum elementinin seçkin meslektaşların iddia ettiği üzere helyum ve kurşundan oluşmadığını düşünüyordu. Eşiyle birlikte radyum elementinin zarardan çok yarar sağlayacağını düşünüyordu. Çalışma ortamlarında tümöre yakalanmış bir adamı tedavi etmeye bile çalışmışlardır. 2 hafta boyunca ameliyat edilemeyen tümörü günde 10 dakika boyunca lastik boruyla radyum bromür tedavisi yapmaya çalıştılar. Tümör bu sayede yarı yarıya inmişti bile. Mary ve Pierre sadece tümör olan yere tedavinin sağlanması düşüncesindeydi. Çünkü diğer türlü iyi olan hücreler de zarar görecekti. Kendilerine kanserin tedavisi için tümöre radyum verilmesi fikrini ise Alexander Graham Bell vermişti. Böylesine zorlu bir tedaviyi bile iyileştirmeye başarmış olmaları mucizeviydi. Bundan 2 yıl sonra 1906 senesinde Mary çalışma yapması esnasında üzücü bir haber aldı. Pierre karşıdan karşıya hızla geçmek isteyince ayağa kaymış ve at arabasını görmeyerek at arabasının altında kalarak kaza geçirmişti. Eşinin ölümü onu çok yıkmıştı. Artık canı gibi sevdiği Pierre hayatında yoktu ve olmayacaktı. Mary'nin ablası yanına gelerek destek olmaya çalıştı. Mary ve yeğenlerini alarak Polonya'ya götürmek istiyordu. Mary bunu kabul etmemişti. Çocuklarının geleceğini düşünüyordu. Ülkesinin kadınlara karşı nasıl davrandıklarını çok iyi biliyordu. Ve kızlarına zor bir yaşam yaşatmamak için Paris'te yaşamaya devam etmekte kararlıydı. Ablası Polonya'da büyük değişikliklerin olduğunu, eskisi gibi olmadığını söylese de Mary düşüncesinde oldukça kararlıydı. Pierre ölmeden önce Mary'e ne olursa olsun işlerinde devam etmesi gerektiğini söylemişti. Mary ise eşinin dediği gibi ilerledi. Pierre'in ders verdiği okuldaki dekan ile görüştü. Radyumun iyileştirici etkisi üzerine daha iyi çalışabilmesi için daha kapsamlı bir yere ihtiyacı olduğunu belirtti. Pierre'in gerekirse derslerine girebilirim şeklinde teklifte bulundu. Dekan ise eşi olmanız ünvanı alabileceğiniz anlamına gelmiyor şeklinde ağır konuştu. Mary ise ünvanı istemediğini, sadece işi istediğini güzel bir dille belirtti. Ve sonrasında derslere girerek eşinin yaptığı çalışmaları güzel bir şekilde öğrencilere anlatmayı başarmıştı. Başka bir gün konferansa Einstein davet edilmişti. Mary Einstein'a temel parçacıklar teorisinin çok hoşuna gittiğini belirtmişti. Einstein ise bu konferansa katılma sebebinin bazı fikirlerini Mary ile tartışmak olduğunu dile getirdi. Bazı kişiler ise Einstein'a göre tanıdığı en akıllı kadının Mary olduğunu söyleyerek Mary'yi oldukça gururlandırdılar. Mary Polonya'yı en son 1934 yılında ziyaret etmişti. 1-2 ay sonrasında ise kan kanserine yakalanması sonucu vefat etmişti. Uzun süreli radyasyona maruz kalması sonucu kemik iliği fazlasıyla zarar görmüştü. Mary yaşadığı zamanlarda savaş zamanında radyolog olarak hizmet verdiği sırada korumasız bir şekilde X ışınlarına maruz kaldığı öğrenildi. 1890 yılından kalma çalışma kağıtlarına dokunmak bile çok tehlikeliydi. Kağıtlar kurşun kaplı kutularda saklanmaktaydı. Kağıtlara dokunmak isteyen kişilerse koruyucu ekipman giyerek bakabiliyordu. Marie Curie çoğu gencin ya da bilim insanının idolüydü. Çabası ve hedefleri, kısaca her anlamda örnek almamız gereken bir kişi olduğunu düşünüyorum. Kız çocuklarınıza örnek gösterebileceğiniz, yani kısaca arkasında güzel izler bırakmayı başaran bir kişidir Marie Curie. Bir işten pes etmeye kalktığınızda aklınıza bu isim gelsin ve hedefinizden şaşmayın. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Ve eğer videomuz hoşunuza gittiyse beğenip abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.